Merhaba arkadaşlar, kanalıma hoş geldiniz. Bugün sizlerle bu modeli çalışacağız. Şöyle yakından göstereyim. Böyle değişik bir burgu. Çok güzel duruyor. Ters örgü üstüne iki düz ilmek ve bu şekilde burgular yapıyoruz. Çok güzel ve şık duruyor bence. Bu şekilde de arka yüzü. Yapılışı çok kolay. Oldukça basit. Burgu yapmayı bilen herkes çok rahatlıkla örebilir. Modelimizin ilmek sayısı 7 ve 7'nin katları artı 3 ilmek ilave ediyoruz. Dilerseniz vakit kaybetmeden yapım aşamasına geçelim. Evet arkadaşlar, ben ilmeğimi 3 model gösterecek kadar ilmeğimi attım. 21 tane ilmek artı 3 ilmek daha ilave ettim. 24 ilmek üstünden size anlatım yapacağım. Şimdi ilmeklerimizi attıktan sonra hemen başlayabiliriz modele. Lastik uygulamanıza gerek yok. Çünkü ters ve düz örgülerden oluştuğu için kıvrılma yapmıyor. Ama siz dilerseniz tabii ki koyabilirsiniz. Lastik örebilirsiniz. Şimdi kenar ilmeği ilk sıra olduğu için kenar ilmeğini öreceğim. Kenar ilmeğini ördükten sonra 2 tane ters ilmek örüyoruz. Bu kenardaki 2 tane ters ilmeğimiz. Bir tane düz, 2 tane ters örüyoruz. Tekrar bir tane düz, ve araya 3 tane ters örüyoruz tekrar. Yani modelimizin tekrar sayısı şöyle: bir düz, bir ters, bir düz, 2 ters, bir düz ve bir ters. 2 4 6 ilmek arası. Aradakiler kenar ilmeği ve 2 model arasındaki tersler. 3 tane tersimizi ördükten sonra tekrar bir tane düz, 2 tane ters, bir tane düz, 3 tane ters, bir düz, 2 tane ters, bir tane düz ve sonda 2 tane ters, başta yaptığımız gibi, ve kenar ilmeği. İlk sıramız bu şekilde. İkinci sıra arka yüzündeyiz. İlmekleri gördüğümüz şekliyle örüyoruz. Kenar ilmeğini ördükten sonra ilmekleri nasıl görüyorsak o şekilde örüyoruz. Düzleri düz, tersleri ters. Sıra başına kadar bu şekilde bütün ilmeklerimizi örüyoruz. Burgular 8 sırada bir yapılıyor ama modeli kurarken 4 sıra örüp ondan sonra ilk burguyu yapıyoruz. Ondan sonra 8 sırada bir devam ediyor burgular. O yüzden o kafanızı karıştırmasın. Şöyle göstereyim hatta tekrar modelde. İlk başta 4 sıra ördükten sonra ilk burguyu yapıyoruz. Ondan sonra 8 sırada bir yapacağız burguları. O yüzden 4 sıradan sonraki burgu aldatmasın sizi. Başlangıç kısmı o şekilde. Evet, ikinci sıra arka yüzden ördük. Üçüncü sıra ön yüzündeyiz tekrar. Kenar ilmeğini ördükten sonra yine ilmekleri gördüğümüz şekliyle 2 düz, bir ters, 2 ters, 2 tane ters, bir tane düz, 2 tane ters, bir düz, arada 3 tane ters, yine bir düz, 2 ters, bir düz, 3 tane ters. Gördüğümüz şekliyle
ilmekleri örüyoruz. Evet, 3. sıra ön yüz bitirdik. Arka yüzde yine aynı şekilde 4. sırada ilmekleri gördüğümüz şekliyle öreceğiz. Düzleri düz, tersleri ters. Sıra başına kadar örüyoruz. Evet, 4. sıramızı da ördük. İpim düğüm olmuş burada. Onu düzelteyim. Şimdi ilk burguyu yapacağız. Yardımcı bir şiş kullanabilirsiniz. Ya da burgu yapmak için özel minik şişler var. Ya da benim gibi hiçbir şey kullanmadan da yapabilirsiniz. Bana böyle daha kolay geliyor. Kenar ilmeğini ördükten sonra bir tane tersimi örüyorum. Şimdi burguları bir ters, bir düz, bir ters şeklinde yapacağız. Şu 6 ilmeği kullanacağız. Bir ters, bir düz, iki ters, bir düz, bir ters. Şu 6 ilmek arasında yapacağız. Soldan sağa doğru vuracağız. Şöyle bir ters, bir düz, bir ters, sol tarafa gidecek, arka taraftan sola doğru keseceğiz. Bir ters, bir düz, bir ters. Bu 3 ilmeği de soldan sağa doğru ön yüzden alacağız. O yüzden ön yüzden bunları sağ tarafa ön yüzden geçireceğim için şişimle bu 3 ilmeği alıyorum. Şişimdeki ilmekleri çıkartıyorum. Arkadaki 3 ilmeği sol şişime alıyorum önce. Arka taraftan sol şişe geçirmiş oldum. Şimdi sol taraftaki ilmekleri ön yüzde olmuş oluyor tabii ki. Bunları da sağ şişime geçiriyorum. Ve aynı şekilde örmeye devam ediyoruz. Bir tane ters, bir tane düz. Arada 2 ters oluyordu. Düz ilmek, ve bir tane ters. İlk burgumuzu yaptık. Şimdi yine bir tane arada tersi örüyoruz. Şu 6 ilmeğimizi kullanacağız. Sondaki 3 ilmeğimi sağ şişime aldım. Şişimi çıkartıyorum. Ve arkadaki ilmekleri sol şişime geçiriyorum. Ve sağ şişimdeki ilmekleri de aktarıyorum şişime. Ve şimdi yine modele bağlı ilmeklerimi tersi ters, düzü düz olarak örüyorum. 2 tane tersim var arada. Düz ilmeğimiz ve tersimiz. İkinci kez burguyu yapmış olduk. Bir tane ters örüyoruz. Her iki burgunun arasında bir ters kalıyor. Yine aynı şekilde 6 ilmeğin son 3 tanesini önce sağ şişime takıyorum. Şişimi çıkartıyorum. İlmekleri, arkadaki ilmekleri sol şişime önce takıyorum. Sonra sağ şişimdekilerimi aktarıyorum. Bir tane ters, bir tane düz, 2 tane ters, bir düz ve bir ters. Ve kenarda başta yaptığımız gibi bir tane tersimizi örüyoruz ve kenar ilmeğimiz. Şu şekilde ilk burgumuzu yaptık. 6. sıra arka yüzdeyiz. Kenar ilmeğini ördüm. İlmekleri yine gördüğüm şekliyle düzü düz, tersi ters öreceğim.
2 tane düz, bir ters, 2 düz, bir ters, bir düz, 2 düz, 3 tane düz. Yani ilmekler nasıl görünüyorsa o şekilde örmeye devam ediyoruz. Evet. Şimdi 8 sıra boyunca ilmekleri gördüğümüz şekliyle ön yüzünden de arka yüzünden de örüyoruz. Ondan sonra ikinci kez burmamızı yapacağız. Ben şimdi 8 sıramı örüp tamamlayayım. Geleyim ikinci kez birlikte burgusunu yapalım. Evet arkadaşlar, 8 sıra ördüm ben. Şimdi 8 sırayı nasıl sayacaksınız onu da göstereyim. Şimdi şöyle bakın, burgu yaptığımız sırada şöyle uzun bir ilmek oluyor. O uzun ilmeği bakın şöyle açıp tuttuğunuzda uzun ilmek hemen düz ilmek yanında, ilk ördüğümüz. Oradan itibaren sayacaksınız. Düz ilmeğin hemen üstündeki ilk düz ilmekten. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 sıra örmüşüm. Veyahut terslerden sayabilirsiniz. Düz ilmek, şu uzun yatay düz ilmekten sonraki 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 ve 8. O şekilde çok rahat sayabilirsiniz. Evet, 8 sıramızı ördükten sonra şimdi ikinci kez burgumuzu yapacağız. Bundan sonra hep 8 sırada bir olacak burgular. Bir tane kenarda tersimizi örüyorduk. İlk 3 ilmek, son 3 ilmeği ön taraftan sağ şişimi alıyorum. Arkadaki 3 ilmeği şişimden çıkartıyorum ve sol şişime tekrar geri takıyorum. Arkaya almış oldum ilmekleri. Şimdi sol taraftaki önden alacağım ilmekleri tekrar sol şişime geçiriyorum ve modeli aynı şekliyle örmeye devam ediyoruz. Tersleri ters, düzleri düz olarak örüyoruz. Arada düzlerin arasında 2 tane ters oluyor. Yine düzümüzü örüyoruz ve bir tane son tersimizi örüyoruz. Aynı şekliyle olmuş oldu. Bir ters, bir düz, 2 ters, bir düz, bir ters. Toplamda 6 ilmeği vurmuş olduk. Araya bir tane ters örüyoruz. Şimdi yine bakın, şu aradaki ters ve düz ilmeklerin yerlerini değiştireceğiz. Son 3 ilmeği önden sağ şişime geçiriyorum. Arkadaki ilmekleri ve sağ şişime aldığım 3 ilmeği şişten çıkartıyorum. Arkadaki ilmekleri tekrar şişime geri takıyorum. Burguyu yaptık şu anda. Sağ şişteki ilmekleri de şişime taktım ve şimdi terslerimi ters, düzlerimi düz örüyorum. 2 tane ters, düz ve son ters ilmeğim. Evet, 2 kere burgumuzu yaptık. Bir tane ters örüyorum. Yine aynı şekilde sondaki 3 ilmeği sağ şişime alıyorum, takıyorum ön taraftan, şiş çıkartıyorum ve arkada kalan 3 ilmeği şişime taktım.
Sağ şişteki ilmekleri de sol şişe aktarıyorum ve bir ters, bir düz, 2 tane ters, bir düz ve bir ters. Kenardaki bir tane tersimi örüyorum ve kenara ilmeğim. Evet, bu şekilde burgumuzu yapmış olduk. Arka yüzden yine ilmekleri gördüğüm şekliyle tersleri ters, düzleri düz, sıra başına kadar örüyoruz. Evet. Ön yüzden bu şekilde görünüyor modelimiz. Şöyle. Burgudan sonraki sıramızı da tersinden ördük. Şimdi yine 8 sıraya tamamlayacağız ve yine burgumuzu yapacağız. Aynı bu modelde olduğu gibi. Şu şekilde 8 sırada bir burgularımız yapıldığında bu şekilde oldukça güzel görünüyor. Umarım beğenmişsinizdir. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Kendinize çok iyi bakın. Hoşça kalın.